Mutfak lezzetlerinden herkese merhabalar. Bugün sizler için gül reçeli tarifi sunuyor olacağız. Gül reçeli yaparken kullandığımız gül ağacının türünün Isparta gülü yani kokulu gül olmasına önem göstermeliyiz. Gül suyu, gül yağı da bu çeşit güllerden çıkartılır. Gül çiçeği tazeyken topluyorum. Yaklaşık 25 adet gül topluyorum ve topladığım güllerin yapraklarını özenle böyle tek tek ayıklıyorum. Bu güllerden bazıları açık pembe, bazıları ise koyu pembe renklidir. Koyu pembe olanlar daha fazla gül reçelimize renk vermektedir. Yapraklarını ayırmış olduğumuz gülleri güzelce yıkıyoruz. Gülleri yıkadıktan sonra yıkadığımız gül yapraklarının fazla suyunu mutlaka süzdürmelisiniz. Sulu bırakmamaya özen gösterin. Daha sonra gül yapraklarını ikiye ayırıyorum. Bir tanesini reçelimin içerisine böyle taneli bir görüntü olması için kavanoza koyup kuru bir şekilde bekletiyorum. Geriye kalan yarısına ise bir bardak şeker ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu döküp üzerine su dökerek şerbetlendirip bunu gül reçelinin mayası haline getiriyorum. Elimle iyice ezerek özünü çıkartıyorum ve buzdolabında yaklaşık olarak bunu 1,5-2 gün bekletiyorum. Bir tencereye daha sonra 3 bardak şeker ve üzerine de 3 bardak su dökerek şerbetini hazırlıyorum. Şerbetini hazırlamış olduğum gül reçelini dolapta bekletmiş olduğum gül reçeli mayasını, özünü ilave ediyorum. Tabii su kaynadıktan sonra ve yaklaşık 35 dakika kadar kaynatıyorum. 35 dakika kadar kaynattıktan sonra içerisindeki gül şerbetimin yani mayamın posalarını temizliyorum. Posalarını temizledikten sonra kuru olarak ayırmış olduğum gül tanelerini bu şerbetin içerisine ekliyorum ve bu tanecikler gül reçelimin içerisinde böyle tane tane kalıyor olacak. Aynı zamanda renk vermesini de sağlıyor. Bu şekilde bir 10 dakikada kaynattıktan sonra gül reçelim hazır oluyor. Zaten kıvamında koyulaşmış olduğunu görüyor olacaksınız. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Gelecek tariflerde görüşmek üzere.